Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Merhabalar. Bugün neredeyiz Kemalciğim? Eski Foça'dayız. Evet, hiçbir masraftan kaçınmadık ve sizi bugün Foça'ya götürüyoruz. Ve giderken de bakalım başımıza neler gelecek, neler konuşacağız, göreceğiz. Değil mi Bakalım Kemalciğim? sürpriz. Evet, Foça'nın çarşısından yürümeye başlayalım bakalım. Biz daha önce buraya gelmiştik. Bu yeni Foça'ya hiç gitmedim bu arada. Nasıl bir yer orayı bilmiyorum. Eski Foça'nın daha popüler olduğunu söylüyorlar Kemal. Doğru mudur? Eski Buralı Foça biraz daha olan evet biri olarak. eski hem tarihi bakımından hem daha da turistik açıdan gezilmesi açısından daha zengin bir yer. efektif bir Evet, yer daha herhalde burası. daha etkili bir yer yani. Yeni Foça'ya göre. Şu an Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Aslında Çeşme ve diğer yerlere göre daha sakin bir yer burası. Şu an Çeşme full kalabalık herhalde değil mi? Evet yani Kemal, adım genelde atılmaz. insanlar Biraz oraya sonra hücum ediyorlar. Alaçatı özellikle şu an bayağı bir kalabalıktır yani. Aynen. Çarşı sağdan mı gelmiştik? Sağ taraftan. Sağdan devam ederiz, Aynen. soldan devam edebiliriz. Sahil tarafına da geçeceğiz ama şu an size çarşı tarafını göstermek istiyorum. Orası biraz daha böyle kompakt bir yer. Hem de gezerken bakalım nelerle karşılaşacağız. Aslında Foça hemen hemen her sahil tatil yerinde olduğu konsepte sahip. Nedir? İşte küçük oteller, sahilde işte restoranlar, kafeler. Aslında format yaz formatı için değil mi? Hemen hemen aynı yani. Ya evet çoğu yerde hani mesela nasıl Bodrum Marmaris bir aynıysa burası tabii ki de o diğer yerlere göre biraz daha farklı kalıyor ama Burada çok barlar sokağı gibi bir yer görmedim ben yok Foça'da. evet burada yok burada yok. Daha çok sahil kesiminde Sahil kesiminde evet oturma yerleri, içme yerleri toplanmış. genelde sahil yerlerinde. Sanıyorum daha sessiz, sakin ve gözlerden uzak olmak isteyenlerin tercih edeceği bir yer diye düşünüyorum Foça'yı. Biz buradan mı gelmiştik ya? Ha? Soldan çıkacağız. Şimdi az önce geldik ama daha önce geldiğimiz yeri bulamadık. Hepimizin başına gelir aslında. Hemen arka taraftaki bir yola girmemiz gerekirken bambaşka bir yere gittik. Burada bir girişi kaçırdığın zaman seni çok uzatabiliyor. Burası değil miydi? Oradan Buradan sahile çıktık. çıkacağız. Bence şurasıydı. Ama Şuradan buradan, da. ya buradan da geçebiliriz, oradan da geçebiliriz. Burada dikkatimi çeken dar sokaklar da çok büyük arabalar hareket ediyor. Aslında buraya göre böyle küçük motosikletler ve elektrikli araçların tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya geçti, minibüs geçti hemen yanımızdan. Ya evet çok Sokağın gereksiz yani. genişliği Dar bu kadar. sokaklara Görüyorsunuz. yani girilmemesi gerekiyor ama Dibimizden yani bir minibüs geçti. Foça çok şirin bir yer. Buranın da gerçekten etrafında tarihi dokusuyla, antik kentleriyle, kalesi, Foça'nın kalesiyle oldukça meşhur bir yer. Hatta 8 kapılı kale miydi orası? vallahi öyle olması gerekiyor. İyi çekin mi bari? Gayet güzel, gayet güzel. İyi Tamam. bayramlar. Şimdi Evet burada da biraz bir tane daha araba gördüğünüz gibi aynen daracık yerde. ve şurayı kapattılar sonunda. Vallahi çok da Karşı iyi tarafı yaptılar. görüyorsunuz. Çünkü buradan evet daha temin kahvaltı yaptığımız yer şu an sağ Evet, tarafı kaldı. buranın meşhur bir simit fırını var. Gerçekten çok meşhur. Çok uzun kuyruklar oluyor. Güzel mi derseniz güzel. Hala da var kuyruk. Ama yediğiniz şey bir poğaça simit tabii ki yani. Ama güzel Ve yapıyorlar evet bu arada. lezzetleri de gayet iyi. Lezzetli. Kemalciğim şurada yine bir araba kapatmış Yani bence ama. soldan da çıkabiliriz eğer gösterme amacıyla. Evet, Bence buradan karşı devam tarafı maalesef sokaklar dar ve kapalı olduğu için buradan çıksak daha iyi olacak. Sabah saatlerinde saat kaç oldu şu an? 11.30 gibi. geliyor. Çok güzel serin bir hava var Foça'da. Yani oldukça gezmeye uygun. Ama Foça'nın genelde denizi ve havası böyle serin diye biliyorum. Doğru mu Kemal?
Evet, burası genelde biraz açık denizde olduğu için biraz daha tabii rüzgar alıyor etrafından kaynak. Yani kapatan pek bir yer yok. Suyu buz gibi olur Evet, diyorlar. evet. Gerçekten de. İşte burası da sahil bölümü. İşte mekanların olduğu, işte kafeler, meyhaneler ve barların olduğu bölüm. Hatta pelikan var, bir tane su pelikanı. Pelikan buraya kadar gelmiş. Akşamları tabii daha da keyifli oluyor burası için açıkçası. Gündüz de işte bayram olmasından dolayı biraz kalabalık gibi geldi bana Kemal. Evet, biraz daha yoğun tabii, bayram yoğunluğu. Biz buraya tatile geldiğimizde bu saatlerde bu kadar kalabalık yoktu işin açıkçası. Değil mi? O kadar Ağustos'ta mı gelmiştik? Ağustos gibiydi. Temmuz, Bu Ağustos'tu saatlerde galiba ama yani tabii hem bayramın son günü olması sebebiyle hem artık tatilin evet, bitmesi sebebiyle insanlar bayağı bir akın etmiş sonuna buraya. kadar ne derler? En Dibine vurmaya Dibine. çalışıyorlar tatilin yani. tatil. Haklılar tabii, insanlar o kadar süre boyunca çalışıyorlar. Başka fırsatları da yok. Yani herkesin çalışma sistemi işi bir değil. O nedenle sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Burada yaşayanlar da var. Bak mesela şu an çok serin bir hava var. Serin bir rüzgar esiyor. Bugün denize gireceğiz ama bakalım nasıl gireceğiz Kemal, bilmiyorum yani. Bu soğuk havada. Ya biraz şöyle bir öğle saatlerini falan bekleyebiliriz. Bu arada yanlış anlamayın. Şu an Mayıs'ın 30'u. Değil mi? Tabii, 30 tabii. Mayıs'ta 30 çekiyorum Mayıs. ben bunu. Aynen. Burası biraz daha böyle çok sıcağı sevmeyen, daha böyle gözlerden uzak olmak isteyenlerin tercih edeceği bir yer. Tabii. Biraz da şeye de benzetiyorum ben burayı, Cunda'ya. Değil mi? Cunda da çok küçük aslında. Sahil kesimi biraz benziyor, evet. Yani sahil kısımları eski mimari yapısıyla. Ya gerçi dediğin Biraz gibi benziyor. bütün tatil yerleri hemen hemen aynı konsepte. Yaz tatilciliği için işte Evet, deniz, kum, evet. güneş, işte sahil, bir de oteller. Şöyle gösterelim. Hatta kaldığımız yer neresiydi ben? Daha ileride Daha ileride o da. dar sokaklar. Şöyle. Konsept aynı. Sahil yerlerinin vazgeçilmez gezi turları. Efendime Her söyleyeyim. yerde olduğu gibi. Hemen hemen konseptimiz aynı. Ama çok turist görmedim ben burada. Genelde daha çok Evet, genelde yerli halk, evet, yerli turist yerli var. O halk da gördüm dediğim ya gibi da- bayramdan kaynaklı. ya da mevsimi gelmedi. Ya da şu da olabilir. Türkiye artık yabancılar için de pahalı bir ülke haline gelmeye başladı. Doların tutulmasından dolayı. Tabii onlar da ister istemez hesap yapıyorlar. Yunanistan daha Yunanlar. ucuz bir hale gelmiş. Bizden daha ucuzmuş mesela şu an. Tabii insanlar o yüzden söyleniyor. adaları tercih ediyor. Yani Yunan adalarını tercih ediyor tatil için. Ama yine tabii buraları da sakinlik bakımından tercih edilen yerler arasında. Evet, ne kadar kozmopolit bir yer. Gördüğünüz gibi az önce bir Viking geçti yanımızdan. Eski çağlardan kalma görüyorsunuz yani. Evlerden almış Arkadaşlar insanlar da görüyorsunuz, kalmış. gerçekten kozmopolit bir şehir. Farklı ırklardan insanların bir araya gelip yaşadığı bir yer Foça, değil mi? Vikinginden Yani evet. Vikinginden Ee, Yunan'ına, göçmenine. özellikle Foça'da sabah yürüyüşleri çok keyifli oluyor. Bizim otelimiz biraz daha ilerideydi. Şu Evet, ileride sağda. ileride bir yerdeydi. Oradan çıkıp şu ileride görmüş olduğunuz, bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Şu tepenin etrafını gezmiştik. Çok güzel, keyifli bir gezi. Çok öyle uzun yollarda kat etmiyorsun aslında. Kısa mesafeler ama yürüyüş için oldukça uygun bir yer. Böyle kafa dinlemek için, biraz dertlerden uzaklaşmak için tercih edilebilecek bir yer. Bisiklet yolundayız galiba Evet, Kemal'ciğim. yoldan çıktık. Allah yoldan çıkartmasın Kemal. Evet, yoldan çıktık dedik ama. Bu yürüdüğümüz yerin sağ tarafı genellikle otellerle dolu. Tabii ara sokaklar, bir arka sokaklarda da aynı şekilde oteller mevcut. Bilmiyorum işte, bizde fırsat varken, şöyle bir iş arası yapmışken
Dedim neden Foça'da çekim yapmayalım? Sonuçta İzmir'e yakın. Daha doğrusu İzmir çevresi hep tatil yerleri olduğu için buralara gidip gelmek çok kolay oluyor. Aslında çok keyifli, güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, yani her yer yakın. Çeşme 1 saatlik yol, yarım Aynen. saatlik. Yani Urla tarafı ona keza yarım saat 40 dakika. Burası 1 saate yakın. Yani hemen hemen her yere sahil kıyılarına yakınız. İç Anadolu'da birçok farklı yerde şeye ulaşamayan, buralara gelmeye ulaşamayan bir sürü arkadaşımız kaç kilometre yoldan gelip buralarda değil mi 1-2 gün geçirmek için Tabii tabii. o kadar mesafeyi göze alıyorlar. O yüzden dedim sizi böyle farklı bir yere götürelim. Yine bir konumuz yok. Bugün konusuzuz, bir şey de düşünmedik. Biraz Tamamen tatil amaçlı. biraz böyle çevre gezisi gibi olsun dedik. Evet. Az önce flu hale geçmiş kamera, neden bilmiyorum. Biraz çevre gezisi gibi olsun dedik. Gerçekten burası antik Yunan, Roma dönemi şehirleriyle, kalıntılarıyla dolu etrafımız. Ve Karşı taraf tarihi kaleyi de çekebiliriz, evet, gösterebiliriz. buradan görünüyor ama evet, inşallah görünüyordur. Karşı taraf tarihi kalemiz. Yanlış hatırlamıyorsam 8 kapılı kale diyorlar oraya. Ya öyle bir şey evet geçiyordu da. Yine yanlış bilgi veriyorsam lütfen yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Bizim şu kumsal otelde Kumsal herhalde oteldi galiba, kaldığımız evet. yer. Yanlış mı Hatta hatırlıyorum? şuraya park etmiştik arabayı. Evet. Yana park etmiştik. Şöyle sahile çok yakın görüldüğü gibi Evet, burasıydı. böyle bir yere park etmiştik. İnsanlar da artık yavaş yavaş denize girmeye başlamışlar. Şu an çok kalabalık olmasa da Evet, yani biz de herhalde 1 saate yakın, 2 saate yakın sonra biz de bir açılışı yapacağız bakalım. zaten dediğim gibi Foça çok kalabalık olan bir yer değil. Şu an Çeşme ve Alaçatı'ya gidildiğinde gerçekten o kadar kalabalık ki Yani, yürüyemezsiniz. zaten orada Gereksiz yürümüyorsun. bir kalabalık. Orada akıyorsun. Sizi götürüyorlar Yani zaten böyle bıraktığınız zaman kendinizi arkadan çeşitli zaten itirerek götürüyorlar yani. İnsan akıntıları var. O akıntının biri çarşıya götürüyor, birisi kuzey köşesine. Sen seçiyorsun, akıntıya kapılıp devam ediyorsun. Öyle. Soldan gidelim mi? Öyle bir yapmayalım. yer. Bisiklet yolunu da bayağı geniş yapmışlar ya burada. Ama keyifli. Yani insan yaz geldiğinde özellikle buralarda oturduğunda bir deniz keyfi arıyor. Yani bir açılış Tabii, yapmak tabii, istiyor. Kesinlikle. Onun da böyle ekstradan bir güzel tarafı var. Hava çok uygun dedik. Gerçekten özellikle sabah saatlerinde de ayrı bir keyifli oluyor. Evet evet, yani Şimdi normalde mesela sıcağın en tepede olduğu saatlerde şu an saat kaç? 12. 12. 12'de yürümemiz imkansız olurdu burada. Şu an o kadar tatlı bir rüzgar, tatlı bir hava var ki bizi yürümeye teşvik ediyor. Evet. Temmuz ayında mümkün değil. biraz zor. Aynen. Temmuz'da biraz zor. O zaman da işte geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde çıkılıyor. Daha sanki sezon mu açılmamış? Bana daha bir boş geldi Foça Yani aslında. bayram yoğunluğu zaten. Bu dediğim gibi abi daha sezon açılmadı. Okullar kapandıktan sonra tahminim daha fazla artık kalabalık olur. Önümüzdeki 2 haftadan sonra. Bence daha da kalabalık olur buraları. Yani bu kadar tenha Aynen. göremezsiniz ki bu bayram yoğunluğu yani dediğim gibi. Bana da öyle geliyor. Şurada da mesela eski binayı herhalde yıkama sebebiyle kapatmışlar ama arkadaşlar oturuyor orada. Kanun gereği olabilir ya. Yani Restorasyon yıkılmasını çalışmaları bekliyorlar galiba üstlerine. falan tarzında. bir- Hani yıkasın hadi falan diye. Orada bekliyor arkadaşlar. İzmir'den bazı kişiler özellikle o İzmir'in kalabalık metropol şehrinden sıkılıp Foça'da yerleşmeye geliyorlar.
Burada daha kafa dinlemek isteyen, daha kendiyle baş Tabii. başa kalmak isteyenlerin genelde tercih ettiği, İzmirlilerin tercih ettiği bir yer. Özellikle pandemi zamanından sonra İstanbul'dan da çok göç almasıyla bu taraflara bir akın etme hali oldu. Bu göçler geri döndü mü orayı bilmiyorum. Ama kimi beğenip kaldı, kimisi de çünkü çok büyük bir travma. Düşünsenize İstanbul gibi dünyanın belli büyüklüğünde, yani 25 milyon nüfusu olan bir yerden sessiz, sedasız bir yere geliyorsun. Bu insanda ciddi bir kırılmaya neden olabilir. Ben Tabii. bazılarının da geri döndüğünü düşünüyorum. Ya olabilir yani Çünkü- aslında kaosundan ziyade abi şey mesela yani depremden dolayı da bayağı bir bu taraflara göç çoğaldı. Özellikle Ege bölgesine. Yani deprem riski, işte kalabalık, İstanbul'un yoğunluğu tabii ki de insanları bu taraflara daha da teşvik etti. Şöyle bir şey oluyor. Farkında olmadan o İstanbul'un o kaosuna, o kalabalığına alışıyorsun aslında. Evet yani biz de burada alıştık. Yani İzmir'de aslında artık pek Gelirken Problem olmadı trafik Kemal'le olarak. onu düşündük. Hani gördüğümüz yol kenarındaki bazı sessiz sedasız yerlerde yaşayabilir misin? Ben yaşayamayacağımı kesin olarak biliyorum. ya evet alıştık. Yani- Çünkü yani yoğunluğa alıştık. Çünkü bir insan kalabalığı, bir sosyalleşme, ne bileyim bir AVM'dir her ne kadar sevmesek de böyle bir insanların yoğun olarak bir araya gelip birlikte bir şeyler paylaştığı, daha doğrusu insan insana muhtaç nihayetinde. Ya tabii yani bir insan arıyorsunuz, konuşacak insan arıyorsunuz. Ya tercihlere de Hareketlilik arıyoruz yani. tercihlere de bir şey demiyorum nihayetinde. Hani insanlar sessizlik de tercih edebilirler. Yani Ama ben yapamayacağımı düşündüm. yaşam tarzı herkesin. Çünkü öyle alıştık ki sanırım buralara pandemi döneminde gelip de ya ben burada yapamayacağım deyip tekrar dönenlerin aslında o kalabalığa da alıştığını. Ya bir trafikte kavga Düşünüyorum. etmek istiyorum ben. Ha ne bu Mesela. sakinlik falan deyip mesela tekrar geriye dönüp dolanlar Olabilir. olabilir yani. Olabilir, neden olmasın? Hani hiç korna sesi yok, şu yok, bu yok falan. Ama dediğim gibi nihayetinde onun nedeni insan insana muhtaçtırdan yola Yani çıkılan kesinlikle, bir şey. kesinlikle. Gerçekten de öyle. Şimdi Burası az yine önce meşhur jandarma şöyle, evet, orayı Oraları çekmeyelim da de belki. göstereyim. Bilmiyorum da ha doğru. sıkıntı olabilir. Az önce sahilden gösterdiğimiz tepe vardı yürüyüş yaptığımız. Ha, Şimdi evet. oraya doğru gidiyoruz. Az önce bahsettiğim sabah saatlerinde etrafında yürüyüş yaptığımız tepe hemen karşımızda. Tabii burada yürürken farkında olmuyorsun. Aslında bayağı uzun kilometrelerce yürüyorsun. Saatim hatta beni şu an uyarıyor. Şu an yürüyorsun herhalde. Kaydedeyim diyor. Evet benim de çıkıyor tepemden biri ama Ee, hayır kaydetme diyoruz. Gerçekten buraya geldiğinizde özellikle sabahın erken saatlerinde kalkmanızı isterim. Yani 7 gibi. Sabah saatlerinde yürümesi gerçekten çok keyifli oluyor. Evet şimdi biz Bunu biraz öğlen mutlaka saatine deneyimlemeniz kaldık. gerekiyor. Evet öğlen saatine kaldık ama Ya öğlen saatleri de şu an havanın güzel olmasından dolayı çok değil. evet, güneş Engellemiyor bizi. yakmıyor fazla. Evet şu an rüzgarda olduğu için Ama bugüne Pek özel etki bir etmiyor. şey bu. Bundan bir 15 gün sonra bu saatlerde tabii. yürümek imkansız hale gelecek. bu havayı göremeyiz. Aynen. Bu havayı görmemiz çok zor. Şu ileride bir plaj mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle yürümüşüz. Şurada değil mi? Şurada bir şurada plaj olması vardı. lazım, aynen. Şimdi o plaja doğru gidiyoruz. Orada belki denize gireceğiz, bilmiyorum. Dönüşte aynen. Saat kaç? 11:50. Biraz daha işin açıkçası hava ısınsa daha iyi olur. Ben normalde sıcak havalarda ultraviyole ışıkların çok yoğun olduğu saatlerde denize girmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle daha çok akşam saatlerinde, ki bilim insanları da genellikle sabahın erken saatlerini ya da akşam saatlerini tercih edin diyorlar. Tabii bu saatler tam güneş ışınlarının yoğun geldiği saatler. Bir de açık tenli Olduğu için- olduğum için bende çok fazla ve cilt kanseri riski taşıyorum. Evet, evet. Biraz da ürküyorum açıkçası. Yani Bende de çok benden öte ben var. benden O yüzden
benden öte ben olduğu için Ben de değilim diyorsun yani. yani güneş ışınlarından biraz daha tabii ki de korunmak gerekiyor. Şu sağ tarafımızda yeşillikler arasında çok güzel villalar var. İnsanı imrendiren, ah keşke benim olsa dedirten villalar. Çok İçine güzel yerler. girdiğimizde de akrabalar keşke gelmese dediğimiz büyük evler. Evet. Bu sefer de o oluyor yani. Kafa dinlemek istiyorsunuz ama maalesef Ya böyle büyük evler sanırım olunca da. şöyle bir şey oluyor. Mesela sessiz yerlerde ya da insanlardan daha uzak yerlerde yaşayanlarda da artık insan istememe refleksi gelişiyor. Evet yani Yani alışıyorlar nasıl çünkü, rahatlığa alışıyorlar. Kalabalık yerlerde insanlar insana muhtaç duyuyorsa, insanın olmadığı yerlerde yaşayanlar da insana ihtiyaç duymuyor diye düşünüyorum, tam tersi. O ya keşke gitse de falan nereden çıktı bunlar refleksi ondan oluyor bence diye düşünüyorum. Ya olabilir, zaten buraları tercih edenler de muhtemelen insanlardan sıkılan kişiler. Yani artık zaten o yoğunluktan kendilerini atmaya çalışıp buraya gelen insanlar. Dolayısıyla da tabii insan istememeleri de normal. Bak Ama- burası sahil olarak daha tenha Evet. bence diğer yöre göre. Orası da aslında Hatta çok... girersek de burayı Orası da- tercih edebiliriz. Aynen burası güzel. Burası bence daha rahat. Ama- Bir de Migros da arkamızda, içeceklerimizi de Aa, alabiliriz. önemli, market önemli. Şöyle Evet, bence biz burada. göstereyim. Burada evet, Şöyle burası daha göstereyim. iyi. Burada çimebiliriz. Evet. Hem içeceklerimizi de alabiliriz. Tabii. Şu an bir uyarı var ama anlamadım. Sen anlıyor musun? Ha, Cenaze. cenaze uyarısı, uyarısı. evet. Evet arkadaşlar, videomuz yaklaşık 20 dakika oldu. Belki bir akşam saatinde de bir çekim Aynen, yaparız. tekrar bir akşama da gösteririz. Özellikle olabilir. Foça akşamını göstermek için. Evet. Burada videomuzu kesiyorum. Artık Kemal ile birlikte bakalım bir deniz keyfi yapacağız. Aynen. Umarım sizinle gününüz keyifli Çalışmamızı geçiyordur. yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi günler.